Çanakkale'nin Poyraz'ı dar taş sokaklarda ıslık çalarak eserken 30 yaşındaki Döndü eski kumaş çantasını göğsüne bastırarak yürüyordu. Arnavut kaldırımlı yolda attığı her adımda ahşap cumbalı evlerin pencerelerinden sarkan perdeler usulca kapanıyor. Kapı önlerinde oturan komşular o geçerken aniden susup birbirlerine fısıldaşmaya başlıyordu. Köşedeki çeşme başında çamaşır yıkayan iki kadın Döndü'nün yaklaştığını görünce ellerindeki ıslak bezleri leğene fırlatıp sırtlarını döndüler. Yüzlerindeki o tanıdık, aşağılayıcı ifade, bu kasabada evlilik dışı doğmuş bir gayrimeşru olmanın yıllardır taşıttığı ağır ve görünmez bir damgaydı. Döndü. Bu sessiz hakaretlere alışkın bir tavırla başını hiç öne eğmeden yoluna devam etti ve kasabanın en ücra köşesindeki boyası dökülmüş küçük dükkanına vardı. Paslı asma kilidi çevirip tahta kapıyı açtığında içerideki rutubet kokusuna karışan makine yağı kokusu onu karşıladı. Sokağın başındaki taş duvarın köşesinden onu gizlice izleyen 55 yaşındaki teyzesi Kadriye derin bir iç çekti. Yeğenine yardım etmek, ona sahip çıkmak istiyordu ama kasabalının kınayan bakışları ve o acımasız mahalle baskısı o kadar ağırdı ki Kadriye ancak böyle uzaktan, gizli saklı bakabiliyordu. Dükkanın içine giren Döndü, pencere kenarındaki eski demir döküm dikiş makinesinin başına oturdu. Masanın üzerinde duran, kasabanın dış mahallelerinden bir nişanlı kız için dikmeye başladığı elbiseye dokundu. İşin bitmesi için kaliteli, kalın bir top kumaşa daha ihtiyacı vardı. Masanın çekmecesini açıp içindeki teneke kutuyu çıkardı. Aylardır kuruş kuruş biriktirdiği buruşuk banknotları ve bozuk paraları masaya döküp sayarken elleri hafifçe titriyordu. Bu para sadece tek bir top beyaz, saten kumaş almaya ucu ucuna yetiyordu. Parayı özenle cüzdanına yerleştiren Döndü, derin bir nefes alarak dükkanından çıktı ve adımlarını kasabanın geniş meydanına, gösterişli dükkanların olduğu çarşıya doğru çevirdi. Gidebileceği tek bir yer vardı. Kasabanın en büyük ve en zengin tekstilcisi Fikret'in mağazası. Meydandaki büyük çift kapılı mağazanın içinde 58 yaşındaki Fikret, sırtındaki kahverengi yeleği ve kibirli duruşuyla raflardaki ipek kumaşları düzenliyordu. Dükkanın içi kasabanın ileri gelen ailelerinin eşleriyle, rengarenk kumaşlara bakan müşterilerle doluydu. Döndü, kapının pirinç kolunu çevirip içeri adım attığında kapıdaki çıngırak tok bir ses çıkardı. O an dükkanın içindeki tüm o neşeli uğultu bıçak gibi kesildi. Kumaş seçen kadınlar ellerini geri çekip sanki içeriye vebalı biri girmiş gibi geriye doğru birkaç adım attılar. Döndü, içerideki bu buz gibi sessizliği görmezden gelerek adımlarını hızlandırdı ve doğruca ahşap tezgaha yaklaştı. Cüzdanındaki parayı çıkarıp tezgahın üzerine koyarken sesi titremese de içindeki fırtına gözlerinden okunuyordu. "Bana oradan bir top beyaz saten kumaş verir misin Fikret Bey?" Fikret, tezgahın üzerindeki paraya sanki bir pisliğe bakıyormuş gibi tiksinerek baktı. Ardından kalın bıyıklarının altından alaycı bir gülümseme belirdi. Elinin tersiyle paraları Döndü'ye doğru iterken sesi tüm dükkanda çınladı. "Benim dükkanımda senin gibi soysuzlara, anası belirsizlere satılacak tek bir karış bezim yok." Fikret'in dükkandaki herkesin duyacağı gür bir sesle sarf ettiği o ağır sözler havada asılı kalmıştı. İçerideki kadınlar nefeslerini tutmuş, Döndü'nün ağlayarak oradan kaçmasını bekliyordu. Oysa genç kadının yüzünde en ufak bir kırılma, gözlerinde tek bir yaş bile belirmedi. Döndü. Tezgahın üzerine itilmiş olan buruşuk paralarını yavaşça, hiç acele etmeden geri topladı. Fikret'in o kibirli, alaycı gözlerinin tam içine, buz gibi bir kararlılıkla bakarak başını dikleştirdi ve tek bir kelime dahi etmeden arkasını dönüp dükkanın kapısına doğru yürüdü. O ahşap kapıdan dışarı adımını attığında Poyraz yüzüne çarptı ve dükkanın o boğucu havasını dağıttı. Arnavut kaldırımlı yolda yürürken
Yumruklarını o kadar sıkmıştı ki tırnakları avuç içlerini kanatacak gibiydi. Kasabanın o tanıdık, fısıldaşan silüetleri yanından akıp geçiyordu. Kendi dükkanının bulunduğu dar sokağa saptığında teyzesi Kadriye'nin kerpiç duvarın dibinde onu beklediğini gördü. Kadriye'nin yüzünde hem yeğenine duyduğu derin bir acıma hem de etraftakilerin bakışlarından duyduğu o ezici utanç birbirine karışmış, omuzlarını çökertmişti. Kadriye döndü, yaklaşınca etrafı kolaçan edip sesini alçalttı. "Kızım, etme eyleme," dedi titreyen bir sesle. "Bırak şu terziliği, kasabalının diline sakız olduk, herkes babasızlığını vuruyor yüzümüze. Dayanamıyorum artık bu kınamalara, bizi büsbütün dışlayacaklar." Döndü, eski kumaş çantasını tahta kapının pervazına yaslayıp teyzesine döndü. Sesinde yılların yorgunluğu vardı. "Ben kimsenin namusuna göz dikmedim teyze. Alnımın teriyle dikiyorum o elbiseleri. Beni doğuranın günahını bana ödetmelerine izin vermeyeceğim," dedi kararlılıkla. Kadriye, yeğeninin bu boyun eğmez tavrı karşısında çaresizce başını iki yana salladı. Sokağın başından onlara bakan komşuları görünce iyice sindi. Başörtüsünün uçlarını yüzüne doğru çekiştirerek döndüye arkasını döndü ve hızlı, suçlu adımlarla oradan uzaklaşıp gitti. O gece döndü dükkanında tek başınaydı. Camın kenarındaki gaz lambasının titrek turuncu ışığı yarım kalmış gelinliğin üzerine vuruyordu. Demir döküm dikiş makinesinin başında oturmuş, elinde kalan son parayla o beyaz sateni nereden ve nasıl bulacağını kara kara düşünüyordu. Ertesi sabah şafak vakti, kasaba henüz uykudayken döndü sırtına geçirdiği kalın hırkasıyla eski garajın yolunu tutmuştu. Büyük şehre giden ilk otobüse binerken cüzdanını göğsüne sıkıca bastırıyordu. Gerekirse 3 katı para verecek. Aç kalacak ama o gelinliği bitirecekti. Şehrin kalabalık çarşısında kumaşçıları gezerken aradığı o parlak beyaz saten topunu gördüğünde gözleri parladı. Ancak fiyatı duyduğunda parası ucu ucuna yetmedi. Döndü, boynundaki annesinden kalan gümüş kolyeyi çıkarıp adamın avucuna bırakırken hiç tereddüt etmedi. Akşamın karanlığı Çanakkale yollarına çökerken otobüsün arka koltuğunda oturan döndü, kucağındaki ağır kumaş topuna sımsıkı sarılmıştı. Boynundaki kolyenin yokluğu tenini üşütüyor ama parmaklarının ucunda hissettiği pürüzsüz saten içindeki ateşi harlandırıyordu. Gece yarısı kasabaya vardığında sokaklar ıssızdı. Rüzgar taş duvarlara çarparak inliyor, döndü ise kimseye görünmeden o boyası dökülmüş dükkanına doğru telaşlı adımlarla yürüyordu. Ahşap dükkandan içeri girip gaz lambasını yaktığında gölgeler kerpiç duvarlarda oynaştı. Kumaş topunu masaya usulca yatırdı. O parlak beyaz saten bu köhne odanın içinde gökten düşmüş bir nur parçası gibi etrafı aydınlatıyordu. Ertesi sabahtan itibaren o dükkanın kapısı dışarıya kapandı. Döndü, gün ışığı sızarken dededen kalma makasını eline aldı ve o narin satene ilk çiziyi atarken sanki yıllardır yüzüne vurulan hakaretleri ve haksızlıkları tek tek kesip biçiyordu. Günler gecelere karıştı. Pencereden dışarı sızan tek şey dikiş makinesinin hiç susmayan ritmik tıkırtısıydı. Döndü'nün parmakları iğne batmalarından kanıyor ama o, annesinin acılı kaderini bu beyaz kumaşa gömmeye yeminli bir şekilde dikmeye devam ediyordu. Bu sırada meydandaki kahvehanede Fikret sırtındaki kahverengi yeleğiyle ahaliye caka satıyordu. Tesbihini şakırdatarak o terzi bozuntusu şehre gitmiş diyorlar, cebinde 10 parası yok, herhalde çöplükten çaput toplayıp getirdi diyerek alaycı bir kahkaha patlatıyordu. Kahvehanenin az ilerisinden geçen teyzesi Kadriye bu acımasız sözleri duydukça başını öne eğiyor, pazar filesini sıkıca kavruyordu. Kasabanın zehirli dili, dükkanına kapanmış ter döken o yalnız kadını bile ezip geçmek için her fırsatı kolluyordu. Beklenen düğün sabahı geldiğinde döndü, son ipliği kesti
ve mankenin üzerinde duran gelinliğe baka kaldı. Bu sadece bir elbise değil, onun haysiyetinin ve bu zalim düzene boyun eğmeyişinin bembeyaz, göz kamaştıran bir anıtıydı. Öğleye doğru gelinliği siyah bir kılıfa koyup taş konakların olduğu üst mahalleye doğru yola çıktı. Arnavut kaldırımlarda yürürken sırtı her zamankinden daha dik, adımları her zamankinden daha kendinden emindi. Düğün evinin geniş avlusuna girdiğinde toplanmış kadınlar aniden sustu. Herkes o dışlanmış kadının, döndünün kılıfın içinde ne getirdiğini merakla ve küçümseyen bakışlarla süzüyordu. Döndü gelinin odasına girip kılıfın fermuarını yavaşça aşağı çektiğinde odadaki tüm kadınların nefesi kesildi. İnci işlemeli, sateni su gibi akan o muazzam gelinlik ortaya çıktığında alaycı bakışların yerini derin bir şaşkınlık almıştı. O akşam davul zurna sesleri meydanı inletirken gelin alana adımını attı. Baş köşede oturan tüccar Fikret dahi bardağını unutup kasabada eşi görülmemiş bir zarafetle parlayan o gelinliğe donup kalmış halde bakıyordu. Meydandaki davul zurna sesi Fikret'in kulaklarında sağır edici bir uğultuya dönüşürken, yaşlı tüccarın gözleri biricik kızının üzerindeki o kusursuz beyaz, zaten gelinlikten bir türlü ayrılamıyordu. Kumaşın o su gibi akan kalitesi, etek uçlarındaki incecik inci işlemeler ve bedeni saran kusursuz dikişler, kasabadaki hiçbir terzinin, hatta büyük şehirdeki ustaların bile kolay kolay yapamayacağı bir zarafet taşıyordu. Hemen yanındaki masada oturan karısına doğru eğildi Fikret. Sesinde hem büyük bir hayranlık hem de içten içe büyüyen karanlık bir şüphe vardı. "Bu gelinliği şehirden mi getirttiniz siz benden habersiz? Hangi ara buldunuz, kimin elinden çıktı bu kadar nadide bir parça?" diye fısıldadı, çatık kaşlarının altından gözlerini kızının mutlulukla dönen silüetinden ayırmadan. Karısı, Fikret'in bu ani sorusu karşısında yutkundu. Elindeki oyalı mendili sıkıca kavrayarak bakışlarını kocasından kaçırdı. "Şehirden getirmedik bey," dedi fısıltı gibi titreyen bir sesle. "Bizim kasabanın alt mahallesindeki terzi kız dikti. Hani şu senin dükkandan kovup da bir karış bez bile vermediğin döndü." Fikret'in o an sanki başından aşağı kaynar sular döküldü. Elindeki çay bardağı istemsizce titredi ve altındaki porselen tabağa çarpıp gecenin sesleri arasında ince, tiz bir çınlama kopardı. Koca tüccarın boğazına devasa bir düğüm oturmuş, kelimeler kurumuş dudaklarında asılı kalmıştı. Titreyen bakışları meydanı hızla taradı ve en karanlık köşede, ışıkların bittiği yerde, kerpiç bir duvarın dibinde sessizce dikilen o genç kadını döndüğü buldu. O kadar görkemli kalabalığın içinde, sırtındaki o eski yıpranmış hırkasıyla yapıyalnız duruyordu. Ama duruşunda dağ gibi sarsılmaz bir heybet vardı. Döndü'nün yüzünde ne bir kibir, ne bir intikam ateşinin zafer gülüşü, ne de yılların ezilmişliğine dair bir iz vardı. Sadece işini layığıyla yapmış, imkansızlıklara rağmen alnının akıyla bir şaheser ortaya koymuş usta, bir sanatkarın o ağırbaşlı, haysiyetli sessizliği okunuyordu yorgun gözlerinden. Bu sırada meydandaki kadınlar arasındaki fısıldaşmalar dalga dalga yayılmaya, dedikodu kazanları masalar arasında yeniden kaynamaya başlamıştı. Fakat bu kez uğultu, gelinliğin o göz kamaştıran güzelliğinden çok, onu diken ellerin, o kimsesiz gayrimeşru kızın kimliğine kaymış, yıllarca kınadıkları ellerden çıkan bu mucize, hepsinin yüzüne çarpılan görünmez bir tokat olmuştu. Meydanın diğer ucunda, koca bir çınar ağacının kalın gövdesine sığınmış olan teyzesi Kadriye, yeğeninin o vakur, tek başına dikilen halini yaşlı, buğulu gözlerle izliyordu. Mahalle baskısına boyun eğip de kendi kanından olan o kızı en zor gününde, en yalnız anında yüzüstü bıraktığı için şimdi yüreğini amansız, alev alev yanan bir pişmanlık ateşi dağılıyordu. Kadriye bir adım öne atılıp yeğeninin yanına gitmek, o omuzlara sarılıp hıçkıra hıçkıra helallik istemek için yeltendi.
Ama yaşlı bacakları onu taşımadı. Kendi korkaklığı ve mahallelinin zehirli dilinden sakınan o zayıf iradesi, döndünün o çelik gibi duruşu karşısında öylesine utanç verici kalıyordu ki, olduğu yere çakılıp kaldı, çaresizce başını öne eğdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde davul zurna sesleri yavaş yavaş kesilip düğün kalabalığı taş sokaklara dağılırken, Fikret için o çok özendiği görkemli şölen, içinden çıkılmaz, boğucu bir vicdan azabına dönüşmüştü. Kızının ona sarılıp, "Baba, hayatımın en mutlu gecesiydi" diyerek ışıldayan gözlerle bakması, yaşlı adamın göğsüne ağır bir taş gibi oturdu. Her tebrikte, her gülüşte, kendi dükkanında döndünün yüzüne baka baka sarf ettiği o zehir zemberek, "Benim soysuzlara satılacak malım yok" kelimeleri, beyninin içinde yankılanan bir mahkeme tokmağı gibi vuruyordu. Kibir dağları üzerine yıkılmış, kasabanın en zengin adamı, cebinde 10 parası olmayan, hor gördüğü bir yetimin emeği karşısında un ufak olmuştu. Döndü ise gecenin ayazına karışıp, o boyası dökülmüş, rutubet kokan köhne dükkanına çoktan geri dönmüştü bile. Masanın üzerinde duran paslı, ağır demir makasına uzun uzun baktı. O makas sadece bir beyaz sateni kesip biçmemiş, kasabanın yıllanmış, kalın ön yargılarını da tam ortasından yırtıp parçalamıştı. Ertesi sabah Çanakkale'nin Poyraz'ı yerini dingin bir güne bırakırken, kahvehanede her zamanki gürültülü dedikodulardan eser yoktu. Çay bardaklarına vuran kaşık sesleri bile usulca çıkıyor, erkekler fısıltıyla o eşsiz gelinliği konuşuyordu. Köşede oturan tüccar Fikret, önüne konan çaya elini bile sürmemişti. Gözlerinin altı uykusuzluktan morarmış, sırtındaki o her zamanki kibri simgeleyen kahverengi yeleği, sanki bugün omuzlarına ağır bir yük gibi çökmüştü. Fikret ayağa kalktığında ahali saygıyla kenara çekildi ama yaşlı adamın başı ilk defa öne eğikti. Arnavut kaldırımlı yolda yürürken kendi kendine fısıldadı. "Koca dükkanın var Fikret." Ama o yetim kızın makasının kestiği bir karış bez kadar değerin yokmuş. Aynı saatlerde kasabanın alt mahallesindeki toprak yolun başında teyze Kadriye belirmişti. Elinde sabaha karşı gözyaşlarıyla yoğurup pişirdiği bir tepsi su böreği vardı. Üzerine temiz beyaz bir bez örtmüştü. Kadriye etraftaki pencerelerden sarkan meraklı komşu bakışlarına "Deli mi bu? O dışlanmışın kapısına gidiyor" diyen fısıltılara bu kez hiç aldırış etmedi. Başındaki yemenisini dikleştirip o boyası dökük dükkana doğru kararlı adımlarla yürüdü. Dükkanın tahta kapısı aralıktı. Döndü, elindeki bezle emektar dikiş makinesinin tozunu alıyordu. Yüzünde dünkü zaferin kibri değil, sadece namusuyla işini yapmış bir insanın dingin ve yorgun huzuru vardı. Kapının gıcırtısıyla başını kaldıran döndü, eşikte duran teyzesini gördü. Kadriye'nin omuzları çökmüş, gözyaşları derin kırışıklıklarından süzülüp yemenisinin ucunu ıslatmaya başlamıştı bile. Kadriye tepsiyi eski ahşap masanın ucuna bıraktı ve titreyen ellerini göğsüne bastırıp olduğu yere çöktü. "Beni affet kızım" diye hıçkırdı. "El alemin sözünden korkup kız kardeşimin emanetini sahipsiz bıraktım ben. Ne olur hakkını helal et." Döndü, elindeki bezi bırakıp ağır adımlarla teyzesinin yanına yaklaştı. İçinde yılların biriktirdiği o soğuk kırgınlık, yaşlı kadının bu çaresiz yakarışı karşısında usulca erirken, eğilip Kadriye'nin titreyen omuzlarına sarıldı. "Kalk teyze, olan oldu" diyebildi sadece. Tam o esnada dükkanın dışındaki çamurlu sokakta daha önce hiç duyulmamış tok ayak sesleri yankılanmaya başladı. Dışarıda oynayan çocuklar kenara çekilmiş, kadınlar nefeslerini tutup sokağın başından aşağı inen o beklenmedik silüeti izlemeye koyulmuştu. Fikret, yanında 2 çırağıyla birlikte sokağa girmişti. Çırakların kucağında mağazanın en nadide ipeklerinden oluşan devasa kumaş topları vardı. Yaşlı tüccarın yüzünde
Yıllarca hor gördüğü terzinin kapısına gelmenin utancı ama kesin bir kararlılık okunuyordu. Dükkanın önüne geldiğinde çıraklara eliyle durun işareti yaptı ve o rutubetli tahta kapının eşiğine tek başına adım attı. İçeride birbirine sarılmış ağlayan Kadriye döndü, kapıdaki bu devasa karartıyı görünce şaşkınlıkla geri çekildiler. Yaşlı tüccar Fikret, o kibirli ve yenilmez adam dükkanın eşiğinden içeri adım attığında omuzları çökmüş, gözlerindeki o alaycı parıltı tamamen sönmüştü. Yıllarca kasabanın en güçlü adamı olmanın verdiği gurur, şimdi bu rutubetli, küçük dükkanın duvarları arasında eriyip gitmişti. Döndü, teyzesi Kadriye'yi usulca arkasına alarak Fikret'e doğru bir adım öne çıktı. Gözlerinde ne bir öfke ne de bir zafer sarhoşluğu vardı. Sadece kendi hakkını söke söke almış bir kadının o sarsılmaz, vakur duruşuyla yaşlı adamın yüzüne bakıyordu. Fikret, boğazına oturan o koca düğümü yutkunarak çözmeye çalıştı. Titreyen ellerini önde birleştirip başını hafifçe öne eğdi. "Döndü usta," dedi. Sesi o eski gürlemesinden çok uzak, çatallı ve mahcup bir fısıltı gibiydi. "Kızımın en mutlu gününü o mucizevi ellerinle sen kurtardın." Tüccar yavaşça arkasına dönüp kapıda bekleyen çıraklarına eliyle bir işaret yaptı. İki genç çırak, kucaklarındaki o en nadide, en pahalı Hint ipeklerinden ve Şam kumaşlarından oluşan devasa topları taşıyarak içeri girdiler. Çıraklar, o paha biçilmez kumaş toplarını Döndü'nün yıllanmış, çiziklerle dolu ahşap dikiş masasının üzerine büyük bir saygıyla usulca bıraktılar. Dükkanın o loş havası, ipeklerin parlak renkleriyle bir anda aydınlandı. Fikret, kumaşlara bakarak derin bir iç çekti. "Bunlar sana sadakam ya da lütfum değil," dedi gözlerini kaçırarak. "Bunlar o düğün gecesinde senin emeğine, senin ustalığına ödeyemediğim borcumdur. Benim gibi kör bir ihtiyarın kibrini makasınla kestin biçtin, hakkını helal et." Döndü, masanın üzerindeki o göz alıcı kumaşlara dokundu. Yüzünde belli belirsiz, olgun bir tebessüm belirdi. O an geçmişin tüm o karanlık fısıltıları, gayrimeşru damgası ve dışlanmışlığı, bu kumaşların parlak yüzeyinde tamamen silinip kaybolmuştu. Aylar sonra Çanakkale'nin o rüzgarlı kasabası bambaşka bir sabaha uyanıyordu. Döndü'nün o boyası dökük dükkanı artık sadece alt mahallenin değil, kasabanın en zengin ailelerinin bile sıraya girdiği, kapısında faytonların beklediği bir moda evine dönüşmüştü. İçeride teyzesi Kadriye, ocağın başında taze demlenmiş çayları bardaklara doldururken, yüzünde artık utanç değil, yeğeniyle duyduğu o büyük gururun huzuru parlıyordu. Döndü ise emektar dikiş makinesinin başında, alnının teriyle kazandığı yeni hayatını ilmek ilmek dokumaya devam ediyordu. İşte hayat bazen böyledir sevgili dostlar. Bir insanın doğuşu, onun kim olduğunu belirlemez. İnsanın asıl değeri, kimsesiz kaldığında bile haysiyetinden ödün vermemesinde, kınayanlara karşı başını dik tutup emeğiyle kendi kaderini yeniden yazmasındadır. İftira ve ön yargı ne kadar yüksek sesle bağırırsa bağırsın, dürüstlüğün ve alın terinin o sessiz zaferi gün gelir, en kibirli dağları bile dize getirir. Eğer bu ibretlik hikaye sizin de yüreğinize dokunduysa, emeğe ve insan onuruna inanan o güzel kalplerinizle kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bir hayat hikayesinde buluşmak üzere, hoşça kalın.